Herkese selamlar. Bugün hem biraz sohbet edelim hem de bir rock parçası kaydedelim istiyorum. Hadi hızlıca başlayalım. Bir süredir video atamadım. Hem biraz hastaydım hem de Türkiye gündemine çıldırmakla meşguldüm. Hepiniz gibi. Şimdi mevzuyu zaten herkes bildiği için lafı çok uzatmak istemiyorum. Ayrıca beni ve grubumu Kozmik Yıkım'ı da tanıyanlar varsa zaten nasıl bir müzik yaptığımızı biliyorlardır. Bugüne kadar çıkardığımız 4 albümün neredeyse tamamı böyle protest, sistem eleştirisi olan şarkılardan oluşuyor. İlk albüm zaten benim gezi zamanında yazdığım şarkılarla dolu. Son albüm de hemen son genel seçimlerin sonrasına denk gelmişti. O yüzden onun da böyle öfkeli, sinirli bir ruh hali var. Yani ne yazık ki bu ülkedeki bu kısıtlayıcılık benim her zaman en büyük ilham kaynağım oldu. İnanın böyle olmasını ben de istemezdim. Ama bu öfkeyi, siniri bir şekilde sisteminizden dışarı atmanız gerekiyor. Biz ilk albümü yayınlayalı 10 sene olmuş. 10 senedir hala aynı şeylerle uğraşıyoruz. Benim aklımda hala şarkı yapabilmek için aynı konular var. Çünkü hiçbir şey değişmedi. Dediğim gibi inanın böyle olmasını ben de istemezdim. Ama ben İlk albümü kaydettiğimiz zamanlarda kayıt yapmaya dair hiçbir fikrim bile yoktu. Sadece o zamanki o ateşle yaptığım şarkıları kaydedip insanlarla paylaşmak istemiştim. O yüzden çok da çiğ bir kaydı var ilk albümün. Ama o albüm hala en çok dinlenen albüm. Yani bazen anlatmak, paylaşmak istediğiniz şeyler yaptığınız kaydın kalitesinin çok daha önüne geçebiliyor. Bugün hala direnişte olan insanlardan sadece birine bile ben müziğimle ilham olabildiysem bu benim için bir gururdur. Daha aydınlık ve daha özgür günler göreceğimize de eminim. O yüzden sonuna kadar özgürlüğümüz için savaşmaya devam diyorum. Bence bu isyan ruhunu, bu öfkeli ruhu en iyi yansıtan gruplardan birisi Rage Against the Machine. Zaten isimleri bile alev alıyor. Bugün birazcık Rage Against the Machine tarzı bir parça kaydetmek istiyorum. Bol riffli, agresif, sinirli bir parça yapacağız diyelim. Davulları yazarak da mevzuya başlayalım. Hadi bakalım. Davulcu olarak bize bugün hard rock çalan Anders yardımcı olacak. Kit olarak da belki de Logic Drummer'daki en favori kitim olan East Bay'i kullanıyorum. Bunun producer kit olan halini kullanıyorum daha sonra buradan mixleyebilmek için. Şimdi şu ritimlere bir bakalım. Ya bu tam olarak aradığım ritim herhalde. Şimdi şöyle ben kafama göre bir trafik yazdım. Genelde drummer'ın verdiği ritimleri kullandım. Buraya MIDI ile bir bridge kısmı yazdım. En sona da aslında bu nakarat ritmini breakdown olarak koydum. Aklımda bazı riffler var. Şimdi gitar kaydetme mevzusuna başlayalım bakalım. Bu lanet olası gitarımla geldim. Şöyle hemen tonumu göstermek isterim size. Bir noise gate var tabii ki. Dip gürültüyü önlemek için. Daha sonrasında Logic'in Pedalboard pluginindeki Proco Red'i kullandım. Sonra yine Neural Amp Designer kullanıyorum. En sonunda da bir kompresör var. Aslında gitarı 2 kanal kaydedeceğiz. Bu ilkinin tonu. İkincisinde de büyük bir ihtimalle bunu kopyalayıp amfisini değiştiririm. İki gitarı sağlı sollu duplicate'li kullanacağız. Şunu da belirtmek isterim. Rage Against the Machine'in aslında çok fonksiyonel bir şarkı yazma tarzı var. Gitarı drop D olarak akort ediyorlar. Yani R oluyor en üst tel aslında. Ama parçaları mi'den yapıyorlar. Bu da size şu 2-0 hareketini yapmanızı sağlıyor. Hemen göstereyim. Yani parçanın kök sesi aslında ikinci perdede oluyor. O da size o güzel groovy riffleri yazmanızı sağlıyor. Hadi gitarları kaydetmeye başlayalım bakalım. Gitarları kaydettim, sağlı sollu panladım. Aynı riffleri çalıyorlar zaten. Bas gitar da aynı riffleri çalacak. Bugün size hatta güçlü bas gitar tonları almak için bir teknik göstermek istiyorum. Önce bas gitarları kaydedelim. Ondan sonra tonlarken göstereceğim. Şarkı acayip gaz oluyor. İyi geldi vallahi bana da böyle bir şarkı yapmak. Böyle riff çalan bas gitarlarda kullanmayı sevdiğim bir teknik var. Hemen size göstermek isterim. Bas gitar kaydını burada aldım. Zaten tek kanal. Hemen bu bas gitar kanalını hop kopyalıyorum aşağıya birebir aynısını. Gördüğünüz gibi böyle iki kanala ayırdım bas gitarı. Bunun birisini bas gitarın sub sinyalleri için kullanacağım. Birisini de üstte treble vermesi için kullanacağım. Bas olan epey clean olacak. Hatta amfi plugin'i bile kullanmanıza gerek yok. Doğrudan DI sinyali de kullanabilirsiniz. Üstte treble olana da bol bol high cut vereceğiz EQ ile ve distortion vereceğiz. O da böyle riffleri dolu dolu gösterecek. Hemen uygulayalım bakalım. Bu alttaki treble olana distortion vermekle bile uğraşmadım. Doğrudan bir gitar amfisi verdim. O şöyle duyuluyor. Diğer sub olansa şöyle duyuluyor. İkisi birlikte de böyle oluyorlar. Bu teknik şarkının içinde o kadar güzel duyulacak ki anlatamam. Birazdan göreceğiz zaten birlikte.
Valla bence parça süper duyuluyor şu an. Birazcık vokal kaydedeceğim bakalım. Daha önce Imocore kaydettiğimiz bir video var. Orada bir vokal kanalı hazırlamıştım. Valla o kanalı o kadar sevdim ki preset olarak kaydettim. Her yerde onu kullanıyorum. Şimdi de yine aynı preseti kullanmayı düşünüyorum. Hemen bir audio kanalı açalım. Kanalın içeriği birazcık karışık. Noise gate, distortion, kompresör, EQ. Kanal aşağı yukarı böyle duyuluyor. Birazcık drive'lıyorum sadece vokali. Biraz daha gaz veriyor. Yazdığım sözler vardı. Şimdi bakalım birazcık vokal kaydetme işine girebilirim. Bakalım vokalin pitchlerini belki birazcık düzeltebiliriz. Evde olduğum için çok bağırıp çağıramadım ya vokalleri kaydederken. Biraz daha böyle gaz çığlık çığlığa bir vokal de kaydetmek isterdim. Ama evde olduğum için maksimum çıkabildiğim ses bu. Yine de bence parça süper oldu. En azından şu son 10 gündür falan içimde olan siniri atmama birazcık yardımcı oldu diyebilirim. Umarım sizin için de aynı etkiyi göstermiştir. Şimdi parçayı birlikte bir dinleriz tabii. Ondan önce ben Logic Pro'dan bir otomatik mastering vereceğim bu parçaya. Bugün geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Birazcık benim de içimi dökmeye ihtiyacım vardı sanki. Umarım daha özgür, daha mutlu günlerde hep birlikte buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.